Evet. Yunanistan'a her geldiğimizde böyle bir market turu yapıyoruz. Her ülkede enflasyon var. Bakalım bu sene fiyatlar ne olmuş? Biz de bir çekip size gösterelim istedik. O zaman market turu başlasın. Sizler de bu süre zarfında videoyu beğenirseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Biz gidelim, alışverişimizi yapalım. Sizlere de fiyatları gösterelim. Devam edelim. Polis geliyor, kaç. Kaçayım. Şimdi bizim evin yanında hemen bir tane market var. Bir oraya gidiyoruz. Burası herhalde bizim Carrefour'umuza karşılık bir şey olabilir herhalde. Mahallelerde küçük Carrefour ya da Migros'lara benzer kıyaslayabileceğimiz bir market aslında gibi geliyor bana. Yunanistan'da birçok yerde gördük bu marketlerde. Daha lokal bir şey yani. Şimdi ne bileyim Migros Jet gibi falan bir market herhalde diye düşünüyorum. Bir fiyatlarına bakalım. Şu standart bir beyaz peynir, 300 gramlık bir beyaz peynir, 2.19. Herhalde bizdeki standart süzme peynirlerle aynı şeye denk geliyordur. Şurada Activia'lar var. 2 tane 200'lük kutusu 3.10'a geliyor. Sanki pahalı gibi ama emin olamadım buna. O ne? Bu da içinde 20 gram protein var. 20 gram. Aynen. Toplam şey de 240 grammış. Gayet 240 gram da oldu. Bir şeyine bakayım da içindekilerde... Ne kadar onun fiyatı? 1.30. 1.30. Şu peynir 800 gram 9.98, kilosu da 12 euroya denk geliyor. Dediğim gibi bu bizdeki ucuzluk marketlerdeki süzme peynirlerle herhalde eşdeğer bir şey. Onun da fiyatıyla biraz ekrana koyarım şimdi ki hani bir karşılaştırma yapabilirim. Şu böreklerden bizim marketlerde de satıldığı için bir fiyatını çekeyim istedim. Fiyatı anladığım kadarıyla 5.85 ile 4.19 arasında, modeline ve versiyonuna göre değişiyor. Sanki aslında ucuz gibi gelmedi, pahalı gibi geldi bunlara bakınca. Diyorum ki bunun fiyatı 5, şu böreklerden bizde de var. Fiyat karşılaştırması için bakayım dedim. Fiyatları hani 5.85 ile 4.15 gibi, sanki bizdekinden pahalı gibi gözüküyor. Teyze yol istedi. Ne diyorsun fiyat konusunda? Sanki bunlar bizde daha mı ucuz gibi? Bizde de Ne, dur bakarız ya. değişiyor da içindeki peynir oranı, şey oranı hani çok belirleyici etkenler. Şeyle kıyaslayayım, hani içerik olarak değil, yani benzer ürün olarak bakıyorum aslında. Geldik en büyük kıyas versiyonu yerine. Deniz mahsulleri. Bizde deniz mahsulleri pahalı arkadaşlar. Yani hani bu gerçekten artık hepimizin bildiği bir şey. Bizde deniz mahsulleri pahalı. Burada da tam aksi ucuz. Şimdi fiyatları şuradan baktığın zaman genel olarak işte ne varmış şurada? Kalamar var. Kalamarın 425 gramı 5 euroya tekabül ediyor. Şurada fiyatı. Geldiğim zaman burada çimçik karides var. 500 gramı. Şimdi hiç emin olamamakla birlikte şu 6.15 olduğunu düşünüyorum. Şurada büyük jumbo karidesler var. Hemen bakalım. Midye. Midye. O midye. O midyeymiş. Bu Çevirmedi. Kalamar galiba. Kalamar. Peki. Onu bilemedik. Ama deniz ürünleri için hiç tartışmaya gerek yok. Bizden daha uygun. Bir de şöyle bir şey var. Biz bu deniz ürünlerinde kıyaslarken bizde bunların bir dondurulma oranı var. Neydi ismi? Glaze oranı, evet. Bizdeki glaze oranları çok yüksek bu tarz ürünlerde. Bu arada kötü bir şey değil. Yani ürünün daha uzun saklanması, daha iyi saklanmasıyla alakalı bir şey. Ama bizde çok büyük. Yani sizin 500 gram aldığınız bir ürün büyük bir ihtimalle çiğ haliyle 250 gram falan düşüyor. Mesela şu 800'e 680'miş. 120 falan fark ediyor. Şu mu? %20 glaze oranı varmış. Ya bu arada bütün ürünlerde bir glaze oranı olmak zorunda. Ahtapot 11 euro, 10.43. Şu ahtapot mu? Şu 600 gram çiğ hali, buzsuz hali. Yani yarım kilodan fazla. Şurada doğranmış olanlar var. Herhalde bunlar da 510 falan. Onlar da 6. Hadi bakayım. Evet, deniz ürünleri karışık diyor mesela. Şunun orada salata gibi bir şey var ya, şu şuradaki. 4,5 euro. 4,5 euro. Güzel fiyat.
Şeftalinin kilosu 3.40. 3.40. 3.40 ama bu arada şeftali de o kadar da iyi değilmiş ya. O kadar da beğenmedim. Avokadoya bak. İyiymiş avokadonun boyutu. Vallahi bu çok güzelmiş ya. Ne kadar? Herhalde Çarpmış. 4 kere desen 200 lira. Yani max 200. Yani 4 Euro'dan hesaplasan diyorum. 4 euro. Fiyatı da iyi ama kendisi de iyi. Şuna baksana. Gerçekten büyük. Acaba çekirdeği mi büyük? Bilemezsin, bak bunlar hep satış stratejisi şakallı olabilir. Ya alkol fiyatlarını çekmemi artık biliyoruz. Ucuz yani, hani bunu artık her yerde ucuz. Bunun hiç çekme niyetim yok, o yüzden söyleyeyim, ucuz. Burası çok ucuz o konuda. Yani burası da dünyanın her yeri ucuz. Olduğu için. Yani Almanya'da ucuz, İsviçre'de ucuz. Ucuz. O yüzden alkolü hiç çekmiyorum. Ay konuşamadım. Sinirlendim bak. Çocuklu ailelerin meraklı bebek mamaları ya da bebek ürünleri. Hiçbir fikrim yok neyin ne olduğu konusunda. Fiyatlarını kıyaslarsınız siz, ucuz mu değil mi diye. Bu arada şu sanki çakma gibi, markası farklı gibi. Ha, şunlardan falan var. Bunları biliyorum. Yani fiyatları kıyaslamak için doğru bir yer miydi bilmiyorum. Çünkü çok fazla indirim vardı. Bir de şu anda şeyi de bilmiyoruz. Hani Lidl'a da gitmedik. Ama hani fiyatlara bakınca hani eskisi kadar cazip değil gibi hissettiriyor. Sebebi de aslında kurla alakalı şu anda diye düşünüyorum ama senin yorumun? Yani genel olarak sebze meyve gibi şeyler, fiyatlar her zaman bir tık daha üstte kalıyor zaten Yunanistan'da da, diğer Avrupa ülkelerinde de. Ama onun dışındaki hani böyle deniz mahsuldür, ettir vesairedir gibi yiyecekler her zaman daha uygun fiyatlı buralarda, kura rağmen. Kura rağmen. Sen şu kura rağmen burası uygun muydu bu arada? Bence uygun. Siz de bir kıyaslarsınız, siz de bir yazarsınız altta. En basitinden peynir vesaire bile gayet uygun fiyatlı. Yoğurttur, peynirdir, hani böyle temel bazı yiyeceklerin hepsi daha uygun fiyatlı. Şimdi Lidl'a geçtiğimiz zaman bir de orayla bakarız fiyatları. Lidl daha uygun olacağını düşünüyorum buraya göre. Tabii. Hadi o zaman. Protein tozu mu bakıyorsun? Ne kadarmış fiyatları? 12.49. Hiçbir fikrim yok bunların fiyatları ile ilgili. İyi midir, kötü müdür, pahalı mıdır, ucuz mudur? Yani 22,5 gram protein varmış. 14 servis yapıyor. Yani 14 defa alabiliyorsun. Yani benzer 420 gram benzer fiyatlı. Yani benzer gibi. Bizde de böyle 600-700'e falan satılıyor. Şimdi burada ıvır zıvır diyebileceğimiz her şeyin olduğu bir reyonlar bölümü var. Ve burada bazı şeylerin fiyatları gerçekten çok iyi. Biz buradan kahve makinesi bile almışlığımız var. Mesela duş başlığı bir şeyli 5 euro. 5 euro ne kadar ediyor? 5 kere 5 25. 250 lira ediyor. Güzel. Yastıklar 10 euro. Bir şey söyleyeceğim ya, bu iyiymiş. Ha, değilmiş. Biraz fazla yumuşakmış. Ben sert bir yastık zannettim. Sert versiyonu burada. Ha, bu 7.99. Ne güzel bir turuncusu varmış bunun ya. Bir de tabi burada yapı malzemelerinin olduğu reyon var. Bunların kendi markası bunlar. Herhalde artık kime yaptırıyor bilmiyorum ama evde böyle hani basit işler yapıyorsanız ürünleri evde yapmaya gayet yeterli bir şekilde gelecektir. Hani alabilirsiniz bunları, evde yapacaksınız. Araç yıkama makinesi 80 euro. 80 euro pahalı değil mi ya? Şunu cendenize alayım ya. 30 euro. Şöyle. Güzel alet hakikaten. Ben şuna bir bakayım. Şöyle bir, bu arabanın altına falan yatarken kullanılan malzemeden. Artık her neyse, hiçbir fikrim yok. İyiymiş ya. Yani herhalde iyidir, bilmiyorum. Galiba bunu alacağım cendenize.
30 euro fiyatı. Can Deniz'e hediye olarak almayı niyetim var. Şu neymiş ya? Şöyle bir kazık seti var. Çadır seti diyebiliriz hatta aslında. İçinde bir sürü çeşit kazığı var. Çekici falan var. 15 euro. Kendi çantası falan da var. İyiymiş. Abi gelecek misin? Şu hazır kokteyller Türkiye'de satışı yasak. Buraya geldiğim zaman kesin bunlardan inanılmaz lezzetli oluyor. Fiyatı da şu an 1 euroya düşmüş gibi gözüküyor. Ne bakıyorsun? Onlar ne? Hindistan Tabii biz zaten hep Hindistan ceviz sütü. Onların Türkiye'de fiyatı saçma sapan pahalı oluyor ya. 1,5 euro. Şimdi böyle şeyleri almak için mantıklı oluyor özellikle. Şöyle kaçtı bunlar? 120 bebek bezleri de 26 euroya tekabül ediyor. Bu Pampers bildiğim kadar firmanın tekabülü oluyor herhalde oluyor Türkiye'de. Fiyatı nasıldır ne değildir hiçbir fikrim yok ama aklınızda bulunsun. Burada fiyatlar diğer tarafa göre bir tık daha uygun. En azından ürün boyutları vesaire falan büyük olduğu için de daha uyguna gelebiliyor. Philadelphia Extra Protein. 11 gramlık protein varmış. Enteresan. Şu peynir var. Bizim buradan birkaç kere aldığımız bir ürün. 1 kilo bunun fiyatı 5,59. Güzel de bir peynir yani güzel gidiyor. Fiyatı da en uygunlardan bir tanesi. Biz geçen sene şu zeytinyağını almıştık. Gene aynı bayağı da memnun kalmıştık. Gene aldık buradan. Güzel. Fiyatı şu anda 26,59'a düşmüş 5 litreliğe. Burada bu börekler ya en az 1 euro daha ucuz bu arada. Ve boyut olarak da her biri birer kiloluk gözüküyor. Lidl üzmüyor ya insanı. Lidl üzmüyor. Alışveriş için direkt Lidl'a gelebilirsiniz. GD diye yazılan bir tane spor mağazasına geldik. Fiyatlara baktığınız zaman aslında Türkiye'den ucuz ama çok da öyle hani dramatik bir ucuzluk yok. Belki indirimli olan ürünlerle kıyasladığın zaman orada bir ucuzluk olabilir ama hani standart sezon ürünlerinde hani böyle çok da almaya değecek duty free şey texturistle falan uğraşmaya değeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama çeşit seçeneğinden dolayı alınabilir. Yani ona bakılabilir, o ayrı konu. Evet. Kurtulun bir yani acaba. Çok önemli. PlayStation 5 Pro. Hiç Pro. Ne normaliyle ne farkı var hiçbir fikrim yok ama 799 euroymuş fiyatı. Acaba Türkiye'de ne kadar? Şu manti ne güzel bir şeymiş ya. Küçücük. Takashiba. Samsung Z Fold. Fiyat bu. Türkiye'de ne kadar tam olarak bilmiyorum ama bir de bunun üzerinde tax free'si olduğunu unutmamak lazım. Bu Watch Classic güzelmiş ha tip olarak. Ama akıllı saat sevmiyorum. Yavaş yavaş çekiyorum, siz ekranı durdurarak bakarsınız. Dyson'ların fiyatları şöyle. Bir tur daha döneyim. O Insta 360 ha. Fiyatı yazmıyor ya Insta 360 ama GoPro'ların fiyatları şöyle. DJI 3 DJI Mini 3 bu şey versiyonuymuş, RC versiyonu 519 euro ne kadar ediyor? 25 bayağı bir yapıyor.
Avatar'ın 2 Flymore komboymuş bu arada 1000 euro olan. Şu Neo'lar yeni çıktı. Çok hoşuma gidiyor bu Neo'lar. Burası 3-4 katlı mağaza. Şimdi ikinci katlara çıkıyoruz. İkinci katta ne var biliyorsunuz? Hiç anlamadım. O zaman oraya çıkmaya gerek yok. Son dönemde şu otomatik kahve makineleri çok popüler oldu. Biz manuel kahve makinesi, espresso makinesi kullanan insanlar olarak bize çok uzun. Baksana ne kadar böyle garip şekilde. Ama öğütücü bakabiliriz belki. Evet, bir kahve öğütücüsü bakabiliriz. Şunların fiyatlarına şöyle geçiyorum. Hani ilgisi olanlar varsa bir yavaş yavaş geçiyorum. İndirim var şu anda. Bir yaklaşık 100 euro falan indirim olan ürünler var. Ona göre hareket edersiniz. Yıllardır Frappe makinesi isterim. Gülleriniz de bana der ki o bir süt köpürtücünün aynısı, gerek yok der. Dayı Dur bakayım bir ikna edebilirsem, kandırabilirsem. Şurada 29 euroluk olan dandik versiyonu var. Ondan galiba alacağım. Ama önce bir Güldeniz'i ikna etmem lazım. 30 euro için beni ikna etmeye. Evet. Yakın zamanda Türkiye'de bundan almıştım. Bosch'un Vita Power serisi. Burada 109 euro. Ben daha uygun fiyat aldım Türkiye'den. Türkiye'de bir de şu anda indirimli bu arada. 1000 lira civarına aldım ben. Bu bir de şu anki versiyonunda İndirim ne kadar normalde varmış? 130 euroymuş. 109 euroya düşmüş. Bir indirimle varmış. Yani her şey burada ucuzdur diye gelmenize ya da mantığınız olmanıza gerek yok. Taksitle aldım. Bir de bonus kazandım. Evet. Ya her şey burada ucuz mudur, ucuz alışveriş yapacağız diye hesap ediyorsun, ederken hani şey yapın, hani fiyat karşılaştırmasını unutmayın. Çünkü gerçekten bazı şeylerde hiç fiyat farkı yok ve bazı şeyler pahalı da olabilir. Bu da mesela son dönemlerde Türkiye'de çok meşhur. Ninja'nın bütün bu robot serisinin olduğu. Şu an burada indirimli hali 270 euro. Türkiye'de de bu kapsamda 11 bin liraya falan satıyor. 11.800 lira olması lazım. Yani Türkiye daha uygun bunun içinde. Ya Yunan her zaman ucuz değil. Bu mağaza direkt vergisiz alışveriş noktası halindeymiş. Hani böyle mağazada artık çürük alışverişi çok fazla olduğu için ekrana da Türkçe olarak da yazmışlar buraya. Aklınıza bulunsun. Yani buradan direkt vergi iadesi almadan alışverişlerinizi yapabilirsin. Yani burada direkt vergisiz şekilde alışveriş yapabilirsin. Öf, çok basit bir şey, nasıl anlatamadım ya. Praktik yere geldik şimdi. Can bizden eğer güzel bir matkap varsa matkap almamızı istedi. Buradan fiyatları uygun olabilir diye ve sanırım reyona geldik. Dur bir bakalım hemen şunlara. Orijinal DeWalt'lar var. 305 euro. 4500 lira gibi bir şey yaparım. Fiyatın ne olduğunu şimdi kontrol edip ona göre şey yapmamız gerekiyor. Bu arada bizde satılan DeWalt'ların neredeyse hepsi çakma. Ancak böyle büyük mağazalarda falan bulunuyor. Çok iyi bir matkap markasıdır ama bizdekilerin neredeyse tamamen çakma. Şimdi bunların fiyatlarına baktım. Açıkçası Türkiye'dekilere yakın fiyatlar. Hani bir şey yok. Ha tabii bir %20'ye yakın bir şey tax free düşündüğümüz zaman avantajlı hale geliyor. Ama hani nitelikli ürün sayısı az. Yani şimdi Bosch'un yeşil serisi var. Bilenler için söylüyorum. Mavi serilerinden yok. Çok böyle hani dikkat çekici, hani almayı gerektirecek bir ürün olduğunu görmedim şimdilik. Bir de indirim falan olsa belki biraz daha farklı olabilir. Şu şarjlı matkaplar bu arada vidalama, şu şarjlı vidalama. Eğer evde böyle ufak tefek şeyler yapacağız diyorsanız çok güzel bir vidalama öneririm. Burada böyle indirimli ürünler var. Bunlardaki fiyat gerçekten güzel. Çünkü şurada böyle bir zımpara makinesi falan var. 30 euroya falan düşmüş. Hani indirimli bir ürün yakalarsanız faydalıymış, güzelmiş. Onu bir belirtelim. Böyle bir göçük tamir seti var. 23.90'mış fiyatı. Türkiye'de fiyatları ne kadar bilmiyorum ama böyle bir seti ilk defa böyle bir markette gördüm. Bir göstereyim dedim. Eğer böyle uzun yola vesaire falan çıkıyorsanız, özellikle bahar döneminde gidiyorsanız şöyle bir sinek çözücüler var, çıkartıcılar. Kesinlikle yanınızda bulundurun. Biz geçen sene Sırbistan'dan Hırvatistan'a geçerken mahvolmuştuk. Önümüzü göremez hale gelmiştik.
Şimdi pratik yere de geldik çıktık. Aslında baktığımız zaman çok büyük bir fiyat avantajı yok ama bunun şöyle bir avantajı var. Vergisiz olarak buradan direkt alışveriş yapabiliyorsunuz. Öyle olduğu zaman fiyatlarda böyle bir %20 gibi bir aşağıya daha inebiliyorsunuz. Ama hani geçen seneki ya da ondan önceki senelerde geldiğimiz kadar büyük bir fiyat avantajı yok birçok yerde. Sebebi de aslında kurun şu anda 50 lira olmasıyla alakalı. Onun harici yani hani toplu bir alışveriş yapma ihtiyacınız varsa vesairese gelinir alınır ama hani bir kalem için değer mi? Şüpheli. Açıkçası şüpheli. Şu an için söyleyemem ama kalkıp bir sene sonra Türkiye'de fiyatlar yükselir. Kur sabit kalır. Buradaki eurolar aynı kalır. O zaman olur yani. İnşallah olmaz. İnşallah Hepimizin olmaz. selameti için. Kısacası böyle bütün çeşit marketleri çekmiş gibi gözüküyoruz şu anda. Hadi o zaman. Yani genel olarak market fiyatlarına baktığımız zaman marketler özellikle Lidl'da çok uygun fiyatla alışveriş yapabiliyorsunuz ama hani elektronik kısmına geldiğimiz zaman fiyatlar Türkiye'dekilere benzer ve bazen yüksekte olabiliyor. Tabii vergi iadesi şu bu falan filan konularına girdiğiniz zaman belki bir %10 falan daha da aşağılara düşmesi avantaj sağlayabilir ama hani şu anda kur seviyesini de hesap ettiğimiz zaman buradan elektronik alışveriş herhalde çok mantıklı değil artık. Ciddi bir indirim yoksa bence çok avantajlı değil. Gerçekten gördüğünüzde iyi bir indirim gördüğünüz zaman alabilirsiniz. Çünkü Türkiye'de bir kredi kartına taksit imkanı var. Hani burada da mil falan kazanılabilir belki ama peşin ödüyorsunuz. Tabii Yani hepsine bir bakmak lazım. Mil de herkesin mil kazandıran kredi kartı olmayabilir. Hani o başka bir konu. Hani o yüzden hani çok gerçekten indirim varsa alışveriş yapılabilir ama onun haricinde sadece belki çeşit fazlalığı için girilebilir işin içine. Evet. Hani bulamadığınız bir şey belki burada vardır. Öyle bir şeylere girebilirsin. Neyse o zaman bu videoyu burada kapatalım. Siz bu videoyu beğendiyseniz, sevdiyseniz, faydalı olursa bir beğenip, bir like atıp, bir de abone olursanız hani bize bayağı mutlu edersiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.